Bosna Hersek'ten Türkiye'ye uzanan bir hikaye. Yeni bir ülkede yaşama kararını nasıl verdi? Neleri göze aldı? Hikayesi nasıl şekillendi? Karşılaştığı zorluklarla nasıl baş etti? Türkçe öğretmeni Emin Çutura hikayesini uzman klinik psikolog Emine Özçivici Ayhan'ın değerlendirmeleriyle Günaydın Hayat'ta anlatıyor. Emin Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Emine Hanım, siz Evet. zaten bizimle beraberdiniz. Evet. Şimdi Emin Bey aslında çok büyük bir karar vermiş. Bosna Hersek'te doğmuş, büyümüş, orada hayatı tanımış. Daha sonra Türkiye'ye yerleşme kararı vermiş. Evet. Siz devam edebilirsiniz. Hayat hikayenizden bahsedebilirsiniz. Evet, ben Türkiye'ye gelmek için kararımı son sınıfta, yani İmam Hatip'te son sınıfta verdim. O biraz anlık oldu. Nasıl anlık oldu onu da açıklayayım. Biz biliyorsunuz son sınıfta tatil yapıyoruz. Öyle mi? Arkadaşlarım Bosna Hersek'te, Bosna Hersek'te öyle. Evet. Bosna diyorum. Son sınıfta işte ortaokulun son sınıfında işte tatil yapıyoruz. Lise sonunda tatil yapıyoruz. Biz de Türkiye'ye geldik. Ben de son sınıfta hangi bölüm, hangi üniversite okuyacağımı düşünmeye başladım. Ve ilahiyat bir tek aklımda vardı. Neden? Çünkü yani İmam Hatip'teyim. Yani aynı yoldan devam edeyim. Altyapım var. Çok zorlanmayacağım. Aynı yoldan devam edeyim diye Stratejik düşünüyordum. bir karar değil mi? İmkanlar. Evet. İmkanlar analiz ediyor. Evet, imkanlar ama ihtiyaç yeni bir eğitim almak. Nereden devam edeyim diye gayet akılcı bir karar verilmiş. Evet. Sonra işte Türkiye'ye geldikten sonra, burayı gördükten sonra, buranın havasını iyice çektikten sonra yani burayı çok beğendim ve aklımda şöyle bir şey geldi. Yani neden burada okumayayım yani? Yani burada da yani ben burada okumak istiyorum kendime dedim. Tatil bitti, Bosna'ya döndüm. Aileme yani açıklama yaptım. Dedim ki ben Türkiye'de okumak istiyorum. Başvuru yapacağım, bakalım. Şimdi ben hem Bosna'da başvuru yaptım hem Türkiye için başvuru yaptım. Bosna'da kazandım, ilahiyatı başladım vizelere kadar. Sonra Türkiye'den haber gelince yani Konya'dan tabii Peki Türkiye'ye. Sevgili Emin, şimdi biz tabii ben Emin'in hikayesini biraz biliyorum. Eşi psikolog, dolayısıyla ben o vesileyle de tanışıyorum Ne güzel. Emin'le. Mesela Emin o kararı verirken riskler nelerdi? Bosna'da yaşadın, büyüdün. Türkiye'ye gelip eğitim alacaksın. Ailen orada, Evet. kültür farklı. Burada seni ne bekliyor çok da fazla bilmiyorsun. Evet. Mesela riskler nelerdi? Seni orada en çok korkutan neler oldu? Şimdi karar konusunda evet riskler vardı. Sizin arka planda Duygusal ve mantık çerçevesi evet, altında. duygusal olarak duygular ortaya çıktı. Yani anneme düşkün olduğum için işte aileyi bırakmak biraz zor geldi ama bir karar vermek zorunda kaldım. Masada 2 tane seçenek vardı. Yani küçük bir ülkede yaşıyorum, orada okuyorum ya da orada okuyacağım ya da Türkiye'de okuyacağım. Yani Türkiye'de böyle bir fırsat gelince tabii ki de değerlendirmek istedim. Ailemi bırakmak çok zor gelmedi. Neden? Erkek olarak belki daha güçlü bir yapıya sahip olduğum için bir de İmam Hatip'te yurtta kaldığım için hafta sonları Zaten alışık olduğunuz bir durumdu. Yani Aileden sanki uzakta hazırlık kalmak. yapmış Evet, oldum hazırlık ona yapmış ve o kadar oldunuz. çok zor karar vermek. Yani aslında Emin güçlü yanlarını kullanmış. Yani aileden uzakta yaşamayı öğrenmiş biri. Tek başına bir hayat sürmeyi deneyimlemiş biri. Belli yaşam becerilerini orada geliştirmiş zaten. Duygusal dayanıklılığı ve güçlülüğü yüksek. Peki mesela şeyi de sorayım. Hani biz hep konuştuk riskler ve ödüller diye konuşuyoruz. Riskleri konuştuk. Peki Türkiye'ye gelip ya da başka bir ülkeye gitmenin senin için ödül kısmı neydi? Yani büyük ödül, heyecan veren o hazzı yükselten diye bir şeyi söyledin. Geldim, çok güzel gördüm. Ülke beni heyecanlandırdı. Ortamı sevdim ama sen Bosna Hersek'te bunu düşünürken bunu bilmiyordun. Orada seni heyecanlandıran, ödül gibi gelen kısmı neresiydi? Şimdi küçük bir ülkede yaşıyorum. 3,5 milyon bir nüfusumuz var. Yani Türkiye'de büyük bir ülke. Yani o küçük bir ülkeden Türkiye'ye baktığım zaman yani Türkiye'ye gelmek büyük bir ödül başta olmak üzere. Yani hem de bir de burada okumak yani buradaki eğitim kalitelidir. Yani Bosna'daki eğitim de kalitelidir ama büyük bir yani ülke olduğu için tabii ki de bambaşka.
Yani bakın ödül kısmında da aslında hem duygusal ödüller var, hem statü ve itibar, hem geleceği kazanma. Mesela birinci önceliği mesela Emin Bey'in maddi bir şey değil. Ya Evet. para kazanacağım, ev araba sahibi olacağım değil. Değil. Aslına bakarsan hep duygusal ödüller. Daha güçlü Kesinlikle. bir ülkede, daha iyi bir eğitim alacağım. İşte Bir de etkilemiş, Türkiye onu etkilemiş. Evet. Sıcak bir ülke, Duygusal güzel bir faktörler. ülke. Bir sürü hani değişik şeyler var değil mi? Bu da Evet, siz, ben bu da zaten bir duygusal Türkiye- bir Tabii, etken de tabii. olabilir. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Hani hep filmlerde görürüz ya farklı senaryolar. Eğer böyle yapmasaydım ne olur? Ne olurdu? diye hiç düşündünüz mü? Bu kararı vermeseydim ne olur? hayatımda planlı neler nasıl hareket- Neler farklı olurdu değişirdi? çok. Ben planlı hareket ettim. Böyle işte dediğim gibi ben Bosna'da başvuru yaptım hem Türkiye'de başvuru yaptım. Sadece Türkiye için başvuru yapsaydım ve çıkmasaydı ne olurdu? Ortalıkta kalırdım. Ben iki tarafta planlı hareket ettiğim için o yüzden yani bir sıkıntı. Yani hani başta bizim de söylediğim bu karar verme aşamalarında ben stratejik düşünme becerisidir aslında bu demiştim. Yani planlayabilmek, organize edebilmek. Bu neden çok önemli Cevahir Hanım? İnsanlar hayatlarının kontrolünü kendi ellerinde tutabildiklerinde kendilerini güvende hissederler. Bakın güvende hissetme durumu dışarıdaki dünya ile alakalı değildir. Kişinin kendi hayatındaki inisiyatif alabilme gücü ve iradesini kullanabilmesiyle alakalıdır. Hep biz sanki dışarıdaki tehlikelerden dolayı güvende değilmişiz gibi düşünüyoruz. Aslında Evet. değil. Kontrolü sağlayabilir ama bu kontrol insanları denetlemek değildir. Sizin dışınızdakileri denetlemek değildir. Tam da Emin kardeşimin yaptığı gibi imkanlar, ihtiyaçlar, olasılıklar, strateji geliştirmek. Ben ne istiyorum, nereye gitmek istiyorum? Bunun bana kazanımları neler? Evet. Bunun bana getirdiği riskler neler? Nedir? Ailemden uzak olacağım. Anneme çok düşkündüm dedi. Uzak kalacaktım. Bu bir riskti benim için ama karşılığındaki kazanımına baktığında o bedeli ödemeyi Kabul etti. Evet. Bu çok önemli. Çok, Çok iyi güzel. bir karar verme örneği. İşte bu stratejik düşünme. Kesinlikle. Bir de hani şöyle bir durum da var. Hani Bosna Hersek bizim din kardeşi bir ülkemiz. Bu Kardeş konuda hani uyum süreci çok zor olmamıştır diye tahmin ediyorum. Ama dil konusunda olsun. Çok güzel konuşuyorsunuz bu arada Türkçeyi. Teşekkür Hatta ederim. Türkçe öğretmenisiniz. Teşekkür ederim. Hani Türkçe olsun, kültürel farklılıklar da var. Hani başka bir metropol sonuçta İstanbul. Dediğiniz gibi oranın Büyük bir nüfusu şehir. çok daha az. Uyum sürecinizden bahsedebilir misiniz? Uyum sürecinde dediğiniz gibi kültürel olarak çok böyle zorluk çekmedim açıkçası. Dil konusunda tabii ki Boşnakça Slav dilidir. Türkçe bambaşka bir dil. İlk yıllar dil konusunda sıkıntı çektim. Neden? Çünkü ben sıfır Türkçemle buraya geldim. Yani Türkiye'ye gelene kadar hiçbir şey bilmiyordum. Tabii ki de Boşnakça'da ortak, yani Boşnakça Türkçe ortak kelimeler çok var. Evet. Ama ben bunu Türkiye'ye gelene kadar fark etmedim. Yani sıfır Türkçemle geldiğim için burada yani benim için çok büyük bir yani korku vardı içimde. Yani nasıl Korku da bir- anlaşacağım insanlarla, nasıl anlaşacağım insanlarla. Ben sosyal bir insanım, hareketli bir insanım. Böyle yalnızlığı sevmem, böyle monotonluğu sevmem. O yüzden o yönden dedim ki çabuk bir şekilde öğreneyim. Aslında bu bir avantaj yani. Motivasyon. Motivasyon beni daha iyi, daha hızlı bir şekilde Türkçe öğrenmeme teşvik etti bu durum. Evet, arkadaşım vardı. Benimle gelen arkadaşım da vardı. İngilizcesi vardı. Benim o zaman da İngilizcem yoktu. Yani ona yaslanıyordum ama dedim ki ne zamana kadar böyle olacak? Ya ben yani bir yere gidiyoruz, onu götürüyorum. Yani işte bir şey ödemeye gidiyoruz, onu götürüyorum. Peki Türkçe öğretmeni olmayı nasıl karar verdiniz? Burası çok ilginç zaten. Çok ilginç gerçekten. Yani bakın ne kadar ilginç değil mi? Gelirken en büyük korkusu dil. Türkçeyi bilmiyorum. Ben orada ne yapacağım derken burada mesleğiniz Türkçe öğretmenliği olarak hayatınızı Kesinlikle, devam evet. ettiriyorsunuz. Ne kadar iki uç aslında. Kesinlikle. Burada yaşayarak fikrimi değiştirmeye başladım. İlk seneler, yani ilk sene Konya'daydım. Türkçeyi öğrendikten sonra burada kala kala ve bu Türksizm denilen yani Boşnakça Türkçe ortak kelimeleri gördükten sonra ne kadar güzel biz yani yani ben onları daha önce konuşuyordum ama Türkçe olduğunu bilmiyordum yani. Bu benim ilgimi daha çok çekti ve beni işte bu bölüme yönelmeme sebep oldu. Dediğim gibi TÖMER'i bitirdikten sonra, Türkçe kursumu bitirdikten sonra ben yine birinci tercih olarak ilahiyat koydum. Ama aklımda ikinci tercih Türk Dili ve Edebiyatı vardı.
dedim ki yine yani güvende olayım, yani planlı hareket edeyim. Yani ikinci tercih hadi olsun, bu da bunu da seviyorum, ikinci tercihimi. Üçüncü falan, bunlar önemli değil. Çok güzel bir şey söyledin Emin'ciğim. Evet. Biraz önce ben anlatırken aslında vakit kalmadı. Bir de bu kararlarımızdaki seçimlerimizde eğer ikinci ve üçüncü seçeneklerimiz hayatta varsa, yani B planımız ve C Varsa. planımız varsa, o zaman kararlarımızın yanlış olmasından korkmuyoruz. Yani bunu şey gibi düşünün. Yedek lastiğiniz var. Artık yola çıkarken lastik patlamasından korkmazsınız değil mi? Yedek Evet, lastiğinizi çıkarıp evet, hemen evet. ne yaparsınız? Sadece bir trak kısmınız vardır anınız. Bu hiç işlemedi. Tamam. Kısa bir süredir oradaki kayıp, hemen yenisini devreye Kesinlikle, sokarsınız. O evet. yüzden kararı Mutlaka oluşturmak gerekiyor. mutlaka, Değil mi? yani kaybetme korkusuyla baş edebilmenin yöntemi B ve C planlarınızın olmasıdır. Bu planlar 29 alfabenin 29 harfini kapsamasın. Ama B ve C okeydir. Mutlaka B olmalı. C olursa daha da güzel oluyor. Tabii. Bence Emin'in buradaki varoluşunu, köklenişini, çünkü Emin'in kafası stratejik çalışan bir adam. Evet, evet. Analitik de düşünüyor ama duygularını da yok saymıyor. Evet. Duygusal tarafı da çok güçlü. Kesinlikle, evet. Birçok şeyle yalnız baş etmeyi öğrenmiş. Biraz burası da onu öğretmiş. Türkiye'de de yalnız kalarak bunu çok geliştirmiş. Artık düşünce sistemi tamamen buna göre çalışıyor. Yani bu olmazsa bunu yaparım, bu olmazsa bunu yaparım. Bu bizi hayatta çok güçlü ve güvende hissettirecek bir şey daha. Bir de başka bir karar da veriyorsunuz. O da evlilik kararı. Aslında hani evlilik kararı deyince bu karar biraz böyle bazıları için çok duygusal bir karar olmuş oluyor. Doğru. Bazıları için de tamamen mantıkla Akıl, tabii. ilerledikleri bir karar Tabii. oluyor. Siz bir Türk'le evleniyorsunuz. Evet. Sizin için nasıl bir karar oldu? Duygusal, Türk kızıyla mantık, evlilik. boşnak biri olarak. Bir de bu şey de demek aslında, artık burada kesinlikle kalıcısın. Yani Evet. dönmeyeceğin Dönmüyor artık. Evet. kesinleşiyor. Hayat da şekilleniyor bu Tabii. şekilde. Gelecek de şekilleniyor. Hayatımda hiçbir zaman şu ülkeden biriyle evleneyim, şu ülkeden şu din olsun, şu işte kültürden evleneyim, hiçbir zaman aklımda olmadı. Tabii ki de Müslüman olsun, işte Bosna'dan olsun, Türkiye'den kardeş, yani kültürüme uzak olmasın isterdim tabii ki de her zaman, ama hiçbir zaman seçmedim. Tabii ki de burada okuyarak, burada kalarak, yani hayatımın yoldaşını Bulmuş. Bu biraz nasip değil mi? Nasıl? Zorlukları oldu mu bunun? Kültür çatışması gibi Kültür zorluklar. çatışması. Aile farklılıkları. Evet, yani aile, aynı ülkede bile oluyor çünkü. Kesinlikle. Farklı yörelerde yetiştiyseniz. Ayrı köylüler bile Tabii. oluyor. Aynı yöre ama farklı köyler. Burada yine karar konusu çok güçlü oluyor. İki aile sapasağlam bir karar verirse ve birbirine anlayış gösterirse, anlaşırsa hiçbir zaman problem olmaz. Afrika'dan olabilir, Çin'den olabilir. Yani Kabul etmek gerekiyor değil mi? kabul Olduğu etmek gibi kabul gerekiyor. etmek gerekiyor. Önemli olan bu kararda abartmamaktır. Kesinlikle. Bence bu çok önemli. Çok fazla teşekkür anlam ediyoruz. yüklememek. Çok fazla anlam Çok fazla yüklememek, anlam tabii ki. yüklememek gerekiyor. Şimdi devam edeceğiz. Orta konuğum- noktayı bulmak gerekiyor. Orta noktayı bulmak gerekiyor. Bu uyum sürecinden devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz Emine Hanım sizinle de. Öncesinde bir görüntülü konuğumuz var. İş insanı Mehmet Nezir Korkut, Manchester Birleşik Krallık'tan yayınımıza konuk oluyor. Hoş geldiniz Mehmet Bey, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz sormalı. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Havalar nasıl Manchester'da? Havalar Soğuktur diye düşünüyorum. soğuk. Yağmurlu Soğuk. mu? Soğuk. Manchester, evet, Büyük Krallık'ta en çok yağmur alan şehir diye geçiyor. Sizi biraz tanıyabilir Yağmur. miyiz? Bu arada nerelisiniz? Neler yapıyorsunuz Ben- Manchester'da? Ben aslen Mardinliyim. 2004'ten beri Birleşik Krallık'tayım. Manchester, Londra arası gidip geliyorum. Kaç senedir peki Manchester'da yaşıyorsunuz? 2004-2023, yaklaşık 20 sene, 19 sene. 19 sene. Peki nasıl karar verdiniz Manchester'a yerleşmeyi? İş dolayısıyla mı gittiniz? Türkiye'de turizmle uğraşıyordum. Ve çalıştığım misafirlerin hepsi Birleşik Krallık'tandı. Evlenerek gittim oraya. Orada kaldım. Evlenerek gittiniz. Evet, evet. Aşk evliliği olmuştur diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki
Çünkü bazen şey de oluyor. Yurt dışına gitmek için mantık evliliği yapıyorlar. Doğru. Bir süre hani anlaşmalı evlilik oluyor. Sonra boşanıyorlar. Peki hangi iş alanlarında deneyimleriniz oldu? Turizm dediniz. Bahsedebilir misiniz? Biraz açabilir misiniz bu konuyu? Türkiye'de turizm yaptım. Otelcilik, restorancılık Türkiye'deydi. Marmaris ilk başta geliyordu. Manchester'a gittiğimde gastronomiden başladım gene. Restoran, takeaway, ve tatil turizmi, otomotiv, inşaat, tarihi binaların restorasyonu gibi. Evet. Çok güzel. Peki kararınızla mutlu musunuz? İyi ki bu karar verdim ve Manchester'a geldim diyor musunuz? Evet, kesinlikle. Keşke orada da olsaydım. Keşke, O kadar yani. o kadar mutlusunuz. Emine Hanım ne demek istersiniz? Evet. Siz öyle diyor musunuz peki Emin Bey? Hani İyi ki diyor böyle- musunuz? İyi keşke burada da olsaydım. O kadar seviyor musunuz? O kadar da değil. O kadar da İyi değil. ki orada İyi ki doğdum, orada iyi doğmuşum. ki buradayım şimdi. İyi ki buradasınız. İki farklı kültür deneyimi. Şimdi Manchester'dan katılan konuğumuzun kazanımları sonrasında çok iyi olmuş belli ki. O yüzden aldığı karardan, kazanımları sebebiyle çok mutlu, sonuçlardan çok mutlu. Ama ben eminim ki bu süreç bu kadar da bize anlattığı gibi kolay geçmedi. Yaklaşık 19 yıldır Manchester'da, ülkesinden uzakta, yeni bir ülke, yeni bir kültür. Her ülkeyi değiştiren insanın yaşadığı zorluklar gibi yalnızlık, uyum süreci, kültür farklılığı, dil farklılığı, yetiştirilme şeklimizin farklılığı, bunlar zaman içinde tabii ki oryante oluyoruz ama o kadar da kolay bir anda olmuyor. Evet. Yani 19 yıl ödenmiş bedeller de var. Kesinlikle. Ama sonuç iyileştirilmiş, güzelleştirilmiş. Mutlaka çok gayret sarf edildi, çok çaba harcandı. Mutlaka çok ne diyelim deneme yanılmalar da oldu o arada ama sonuç mutlu bitmiş. Bugün kendi seçiminden mutlu olması doğru Ne bir güzel, karar keşke olmuş. herkes Yani böyle karar seçimlerinden mutlu olsa. doğrulaştırılmış. Çünkü bir bilinmezliğe yolculuk aslında beyefendinin hikayesi. Evet. Bir bilinmeze yolculuk ama o bilinmezi doğru Başarıyla. bir karar haline dönüştürmüş. Burada Geri de dönebilirdi değil mi? Türkiye'ye geri de dönebilirdi. Dönebilirdi, B Ama planı da şimdi şu olabilirdi. aşamada diyor ki keşke burada da olsaymışım diyor. Evet, o kadar sonuç iyi yani. Halbuki Mardin o kadar güzel bir şehir ki yani ben de hani Mardin'e gidip gördüğümde gerçekten kaldım. oranın ruhu, ambiyansı o kadar güzel ki buna rağmen Ya bir de tabii şey de çok ilginç. Beyefendiye de sormak isterim. Mardin'deki kültür çok farklı. Yani biz bile burada onu farklı görüyoruz. Şimdi gidiyorsunuz Manchester gibi bir yerdesiniz. Dünyanın iki bambaşka kutbu. aslında Manchester'da şöyle bir şey, Mardin'de birçok kültür, birçok Karışık, evet. din, birçok dil bir arada yaşıyor. Doğru. Alışık olduğu bir şeydi bu. Farklılıklara Farklılıklarla alışıklar. birlikte yaşamanın getirdiği bir şey bu. Manchester'da da belki çok fazla zorluk Öyle mi? yaşamamış. Soralım. Soralım Soralım. size. Yaşadınız mı Evet, bu konuda evet. zorluk uyum sürecinde? Entegrasyon bizim için basit. Hem Mardin'de çok kültürlü bir toplumun olduğu bölgeden gelmek, aynı zamanda Türkiye'de de Avrupalılarla çalışmak fazla zorlamadı. Yani yurt dışına gittiğimde zaten iyi bir İngilizce konuşuyordum. Turizmle uğraşıyormuş olay daha- zaten, ilgileniyormuş. İmkanlar bayağı iyi yani. Hani diyoruz ya imkanlar aslında işte dil bilmesi, çoklu kültüre alışık olması. Kesinlikle. Mardin dışında insanlarla iş yapıyor olması, turizm sektöründe çalışıyor olması birçok imkan Çok cebinde kültürlülükle, hazırmış. çok kültürlü bir yerde büyümüş, Evet. doğup büyümüş. Bu da bir etken, Öğrenilmişlikler öğrenilmiş çok fazla bilgiler var, orada. çok fazla var. O yüzden kararlarından mutlu bir şekilde Aynen. bahsedebiliyor. Çok güzel. Peki siz Emin Bey, mesela şu an evet, iyi ki buradayım Evet. diyorsunuz değil mi? İyi ki Türkiye'deyim, kararınızdan mutlusunuz. Evet, tabii ki. Emin Bey'in tabii enteresan başka bir boyutu da var. Şimdi kendisi de kendi gibi Türkiye'ye gelen yeni, Türkiye'ye gelmiş olan yabancı öğrencilere de aslında rehberlik yapıyor, rol Kesinlikle. modellik yapıyor. Burası da çok önemli. Onların da yaşadığı mutlaka birçok soruna ilk şahit olanlardansın. Belki modellik ediyorsun, belki danışmanlık veriyorsun, arkadaş olarak, hoca olarak. Çok Neler güzel. görüyorsun Biz orada? şimdi bir Tabii. Skype'a geri dönelim. Mehmet Bey'e geri dönelim. Mehmet Bey, peki söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Uyum süreciyle alakalı, Manchester'daki yaşamla alakalı, verdiğiniz kararlarla alakalı. Verdiğim kararlarda doğru kararlar verdiğime inanıyorum. Tabii bunu doğrulamak için de
hocamın da dediği gibi akademik tarafı var ama deneme yanılma yolları var. Pişmanlık duyduğum, başarısızlıkla sonuçlandığım bir ton konu var. Ben Mardin'deyken şuna kanaat getirmiştim. Mardin Nusaybin ilçesinde liseden mezun oldum ki o da Türkiye'de sondan 3. bir liseydi. Manchester'a gittiğimde ÖSS ve ÖSS vardı dönemimizde. ÖSS'yi geçemeyen ÖSS'ye giremiyordu. Ben giremedim elhamdülillah. Oysa Manchester'dayken üniversiteye gidebilirim istesem. İngilizce şart. Ve orada uluslararası ilişkiler ve politika okumaya karar verdim. Gittiğimde birincilikle bitirdim. Ne güzel. Benim hayatımda verdiğim en büyük karardı. Gitme kararı en büyüktü. Sonucu da apayrı Ödül. koşullar getirdi. Ödül. Ödülü Kararlarınızın güzel oldu. sonucundaki ödüller. Teşekkür ederim. Herkes bunu yapabilir yani. Ben yapabildiysem Öyle demeyin. herkes Estağfurullah. yapabilir. Kesinlikle öyle demeyin. Bu birçok argümanı da çürütüyor aslında. Burada bunu söylemek istiyorum. Özel okulmuş veya Evet. ekstra Kesinlikle. bir eğitimmiş değil. Karar verdikten sonra %50 bitmiştir. Geri kalan %50'si de emek Çok istiyor. İnsanlar 1 saat çalışıyorsa ben 2 saat çalışırım Evet. ama sonuçta beyin varsa biraz geç Azim, çalışsa da. emek. Yani aslında sizin söylediğiniz çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey söylediniz. Çok da çabuk pes etmemek de gerekiyor. Kesinlikle. Yani en ufak bir engelle karşılaştığınızda hemen bunu ben beceremeyeceğim, benden bir şey olmaz, ben yapamayacağım zaten deyip pes etmemek gerekiyor. Alternatif yolları biraz araştırmak gerekiyor. Beyefendinin de yaptığı biraz böyle olmuş. Pes etmemiş. Buradaki yapamadığı şeyi aslında orada değerini ortaya çıkartmış. Daha başka koşullarda, habitat ve ortam değiştiği zaman ben bazen bunu şeye benzetirim. Her bitki her toprakta yetişmiyor. Her bitki her ısı, nem ve güneşte çiçek açmıyor. Sizin kendinize uygun ısıyı, nemi ve toprağı bulduğunuzda en güzel çiçeğinizi açıp en güzel meyvenizi verirsiniz. Ben ailelere Kesinlikle. de hep şunu söylerim. Ne olur çocuklarınızı başarısız veya yetersiz diye nitelendirmeyin. Onun uygun ortamının oluşup oluşmadığına bakın. Onun bir fıtratı var. Onun bir kişilik yapısı var. Beyefendi de kendine uygun ortamı bulduğu zaman çiçek açmış. Evet, kesinlikle. Çok kesinlikle. güzel meyveler vermiş. Çok güzel. Mehmet Yani Bey bu çok kadar- teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. davet Söylemek ettiğiniz istediğiniz için. son olarak bir şey varsa sözü size bırakıyorum. Lafınızı kesmiş gibi oldum Hayır, da. soracağınız sorular varsa cevaplayabilirim. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki seferlerde tekrardan Çok konuk teşekkür almak ederiz. Çok isteriz. güzel bir Kendinize örnek. Kendinize çok iyi bakın. İyi Hoşçakalın. programlar diliyorum. Görüşürüz. Bye bye. Evet, çok güzel bir örnek aslında bizim için. Siz de çok güzel bir örneksiniz. Ama her zaman böyle olamayabiliyor. Geri dönüşler tekrar olabiliyor. Mesela yurt dışından çok fazla insanlar Türkiye'ye geliyor yaşamak için. Hani Türk kökenli olanlar ama orada doğmuş, büyümüşler. Burada yaşadığı deneyimlerden sonra tekrardan dönebiliyorlar doğmuş oldukları ülkeye. Türkiye hep içlerinde bir özlem olarak kalmış oluyor. Siz neler tavsiye etmek istersiniz yurt dışından Türkiye'ye yerleşmek için gelmek isteyenlere? Türkiye'deki eğitim kalitelidir. Şimdi bu öğrencilerin geldiği ülkeye göre bağlıdır bence. Dediğim gibi ben küçük bir ülkeden geldim. Belki Afrikalı biri bambaşka bakar. Belki daha büyük bir ülkeden başka biri Türkiye'yi seçmek istemez. Yani belki daha başka bir ülkeyi seçmeyi tercih eder. Müslüman olarak belki ben Türkiye'yi daha güvenli bir şekilde seçmiş oldum ve yani kendimi orada daha böyle rahat yani orada gördüm. Başka biri başka bir seçim yapacak. Yani burada gerçekten bu yıllar çok çok önemli. İyi düşünmeleri gerekiyor. Yani Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke, eğitim konusunda gerçekten çok kaliteli. Bu aynı zamanda bölümlere göre de bağlı oluyor. Benim bölümüm Türk Dili ve Edebiyatı. Yani Rusya'da değil, yani Bosna'da değil ya da Afrika'da değil. Türkiye'de en kaliteli bölümler buradadır yani. Evet. Ona göre yani baksınlar. Kesinlikle. Emine Hanım, bir izleyicimiz hikayesini paylaşmış. Tamam. Bunu değerlendirmenizi istiyorum. Tabii.
Hollanda'dan Türkiye'ye yerleşmeye kararı verip yaklaşık 2 sene İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da şubeleri olan Hollanda Bankası'nda çalıştım. Hollanda Bankası olduğu için zorluk çekmeyeceğimi düşündüm ama öyle olmadı. İnsanların işe yaklaşım disiplini ve kendi aralarındaki çekişmeler beni yordu. Buradan çok daha farklı diyor seyircimiz ve Hollanda'ya döndüm. Türkiye'de yaşamak içimde kaldı. Hala acaba nerede uyum problemi yaşadım da olmadı diye düşünüyorum. Bence yani Biraz pişmanlık var içerisinde. ama bakın şöyle bir şey var. Ön hazırlık evresindeki beklenti kısmı, arkadaşımızın beklenti kısmı aslında doğru rasyonalist değerlendirilmemiş. Yani ben zaten Hollanda Bankası'na gidiyorum. Orada sorun yaşamam diyerek yedek lastiğini almadan çıkmış yola. Yani kendisini orayla ilgili hazırlamamış belli ki. Şimdi biz eğer başlangıçta bir X bankaya gidiyorum ya da X şirkete gidiyorum diye düşünerek gidersek o zaman zaten ön duygusal ve düşünsel hazırlığımızı da buna göre yapıyoruz. Yani beni orada nasıl bir sorun karşılayabilir? Biraz daha toleranslı olayım, biraz daha hoşgörülü olayım. Ben biraz onların kültürlerini öğrenmeye çalışayım. Yani aslında Türkiye'ye dönmekle buradaki yaşamı kabul etmeden gelmiş oluyor buraya. Kendini Hani Hollanda firmasıdır, sanki devam iş ettiririm yerinde kendi hiçbir sistemimi. problem yaşanmazmış ya da orada çok az problem çıkarmış gibi düşünmüş. Halbuki beklentilerimiz, yani ben bir adım atarken beklentim nedir? Oradaki riskleri de hesap ederken burada sorun çıkmaz diyorum. Nerede çıkar diyorum? İşte sokakta çıkar, alışverişte çıkar, ev kiralarken çıkar. Çünkü bakın şeyi anlatmadı arkadaşımız. Ben oradaki ekonomik koşullarda, mahalle kültüründe bunlarla ilgili sorun yaşadım demedi. Bankada yaşadım dedi. Ve çıkmaz zannediyordum dedi. Halbuki diğer taraflar daha da sorunlu olabilir değil mi? Tüm bir yaşam modeli farklı. Evet, kesinlikle. Çünkü kendini aslında oradaki sorunları hazırlayarak gelmiş. Onları bir problem olarak görmüyor, hazırlıklıydı. Ama oradaki sorunlara hazırlıklı değilmiş. Orada düşünsel olarak kendini hazırlamamış, duygusal olarak hazırlamamış. Bu ön hazırlık kısmını kendimizde yaptığımız her şeyde yönetmemiz daha kolay oluyor. Beni ne bekler? Benim orada karşılaşabileceğim problemler neler olabilir? Burada da analize geri dönmüş Analize oluyoruz. geri dönmüş oluyoruz. Evet. Öğrenilmiş bilgiler, riskler, gene aynı noktaya geliyoruz. Riskler neler? Orada bankada problem yaşayabilirim. İşte mahalle kültüründe, sokakta yönetim, siyasi durumla ilgili yaşayabilirim. Dini inançla ilgili yaşayabilirim. Kendinizi bunlara hazırlıyorsunuz. Tedbirinizi alıyorsunuz. O zaman problem önünüze geldiğinizde toleranslısınız. Artık o sizin için bir problem değil. Ön hazırlığını yaptığınız ve o anda da artık karşınıza geldiğinde çözmeniz gereken bir şey. Evet, kesinlikle. Peki Emin Bey, siz analiz ettiniz mi Türkiye'yi buraya gelmeden önce? Dediğim gibi anlık bir karar Anlık oldu bir ama karar oldu. planlı bir karar oldu. Tabii burada yaşayarak analiz yapmaya çalışıyorum ve dediğim gibi yabancı olarak ben Türkiye'ye bakıyorum buraya ve Türk gibi değil, yabancı Yani olarak şu an kendinizi bakıyorum. hala Boşnak olarak hissediyorsunuz. Tam Türk olarak hissetmiyorsunuz. Neredesiniz? Türkleşme aşamasındayım. Türkleşme aşamasındasınız. Ben tabii şeyi çok merak ettim. Güzel bir şey oldu. Ben de merak ettiğim için sorayım. Yani insanın Türkleşmiş gibi hissetmesini sağlayan şey ne oluyor? Ben aslında Türkleşmek istemiyorum ama burada çok önemli bir şey var. Ben buraya yabancı olarak Bosna Hersek'e göre hareket etmek istemiyorum. Ben burada uyum sağlamak zorundayım. Yani kendi kararım, yani kendi milliyetim kalabilir burada. Dini vesaire farklı. Ama ben buraya adapte olmak zorundayım ve Koşullamış. evet, güzel adapte oluyorum yani o konuda. Çok güzel. Dilerseniz mutfağımıza geçelim. Tamam. Sohbetimize orada da devam ederiz. Buyurun, tadımlarımızı da yapmış oluruz. Belkıs şefimiz her şeyi hazırlamış.